Şimdi Ayhan Bey kısaca İran'dan da bahsetti Güngör Bey. İran dini lideri Ali Hamenei acil bir toplantı düzenledi. Nasrallah'ı hedef alan bu saldırının arkasından. Şimdi geriye dönüp baktığımızda aslında çok uzağa gitmeyelim. 30 Temmuz Fuat Şükrü saldırısı, Hizbullah komutanı. Ardından yine İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin hedef alınması. Ne demişti Hamenei? İşte bizim topraklarımızda yapıldığı için biz bir misilleme saldırısı yapacağız İsrail'e. Bunu kendimize görev görüyoruz diye. Şimdi siz nasıl düşünüyorsunuz? Hizbullah'a baktığımızda yine vekil gücü aslında İran'ın. Bir cevap gelir mi İran'dan? Hafta içinde de aslında acaba İran'dan bir misilleme saldırısı mı gelecek diye konuşuyorduk İsrail'e karşı. Bu akşamdan sonra ne değişir? İran ne gibi bir tavır sergiler? Nehir Hanım, biraz daha geriye gidersek 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğu vuruldu biliyorsunuz. Evet. O konsolosluk saldırısında 5 üst düzey devrim muhafızı generali öldürülmüştü. Onun akabinde 2 hafta sonra 13-14 Nisan gibi Nisan'da bir karşı saldırı yaptı. Fakat o karşı saldırının bir etkisinin olmadığını gördüğümüzde yine bu stüdyoda şunu söylemiştim ben. İsrail, İran kartının olumlu geri getirisi olan bir kart olduğunu gördü. İran'ın ciddi bir karşı saldırı yapmayacağını anladı ve Gazze'deki savaşının ilerleyen dönemlerinde gerekmesi haline bu kartı tekrardan kullanabilir demiştik. Ve onun akabinde 30 Temmuz'da Fuat Şükrü suikastinden önce aslında 1-2 gün önce Netanyahu yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Golan Tepelerinde şaibeli bir saldırı olmuştu hatırlarsınız. Orada siviller vurulmuştu ve Dürzileri sanki Hizbullah'a karşı bir kışkırtma hamlesiydi. Bu plan çok tutmadı. Sonrasında Şükrü ve Haniye öldürüldü. O zaman da ben şunu söylemiştim. İddiam şuydu. Eğer İran ilk o Nisan'daki o tiyatro karşı saldırısının bir benzerini yine yaparsa veya bu suikastler özellikle Tahran'da yapılan Haniye suikasti sonrasında İsrail'e ciddi bir karşılık vermezse hem İsrail'in gözünde hem de bölgedeki diğer ülkelerin gözünde caydırıcılığı tamamen ortadan kalkacak. Ve o zaman şunu demiştim. Eğer İran gerçekten mantıklı, akıllı bir devletse ve İsrail'le büyük bir savaşı istemiyorsa İsrail'e gerçek bir karşılık vermesi gerekiyor demiştim. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi Hamenei de bu tarzda açıklamalar yaptı. Ama biz şunu gördük, o geçen sürede İran'dan ciddi bir karşı saldırı gelmedi. 2 ay geçti. 2 ay geçti ve akabinde ne yaşandı? Tam olarak dediğimiz yaşandı Nehir Hanım. Şu an İsrail istediği gibi Hizbullah'ı ve İran'ı vurabiliyor. Niçin? Çünkü vurabiliyor. Evet. Yani önünde onun karşısında durabilecek bir güç yok. Amerika Birleşik Devletleri'ni belki birazdan konuşuruz. Birleşmiş Milletler'deki konuşması vesaire üzerinden. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'ne bir iktidar yok. Seçimler var. Biden ortada yok. Hiçbir yerde gözükmüyor doğru düzgün. Oradan bir baskı gelmiyor. Sahaya bakıyorsunuz. Sahada ne Hizbullah'tan ne de İran'dan İsrail'e karşı ciddi bir saldırı gelecek, karşı saldırı gelecek izlenim yok. Bunu en çok da İsrail anlıyor. İsrail şunu gördü. Ben İran'ı, Hizbullah'ı istediğim zaman, istediğim yerde, bakın Tahran'da dahil vurabiliyorum ve bana karşı saldırı gelmiyor. Bu atmosferde ben tekrardan söylüyorum. İsrail niçin vurmasın? Karşısında hiçbir gücü olmayan, ne yapacağını bilmeyen, panik içerisinde bir Hizbullah'la İran var sanki. Hani şu yorumlara ben kesinlikle katılmıyorum Nehir Hanım. İran işte Haniye'yi sattı Tahran'da, anlaşma yaptı, verdi. Fuat Şükrü'yü anlaşma yaptı, İsrail'le verdi. Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ı anlaşma yaptı, verdi. Bunların ben hiçbirine katılmıyorum. Şu an İran'ın eli ayağı birbirine dolaşmış durumda. Hizbullah'ın eli ayağı birbirine dolaşmış durumda. Ve onlardaki paniği karşı koyamayacak durumu, acizliği görmüş İsrail buradan nemalanıyor. Şimdi bakın ben hep iddia ediyorum, en başından beri söyledim. Bana sorarsanız reisi %1 milyon bir suikast sonucunda gitti. Üstüne Tahran'da Haniye gitti, Fuat Şükrü gitti, Nasrallah gitti. Yani daha ne yapsın İsrail? İsrail şu an istediği gibi savaşı yürütüyor. Bence onu da söyleyeyim, biraz önce Güngör Bey bahsetti. Benim görüşüm halen İsrail'in bir kara operasyonundan ziyade bu tarz saldırılarla Hizbullah'ı
kendi sınırından 15-20 kilometre içeriye püskürtmek. Yani bir anlaşmayla, onları bir anlaşmaya zorlayarak buradan kendisini kurtarmak istediğini düşünüyorum. Çünkü karşısında gerçekten bir güç yok. Bakın şu pager saldırılarını konuşuyoruz. Evet. Yani ilk gün pager saldırısını yedin. Eyvallah. Yani orada tutamadın, bulamadın. Sonra telsiz saldırısı. Fakat bakın orada sana pager saldırısı yapıyor adam. Bir gün sonra telsizlerden aynı saldırıyı yiyorsun. Yani siz de ben de olsak deriz ki kardeşim şu telsizleri falan bir kenara koyalım. Bırakalım. Yani burada bir tehlikeli olabilir. Ki Bunu bile dememiş adamlar. Nasrallah Şubat ayında uyarıyor kullanılan bu cihazlara karşı. Ama ertesi gün bir Gidiyor. saldırıya daha maruz kalıyor. Ve şimdi şu senaryoyu düşünelim. Eğer Nasrallah gerçekten bu saldırıda hayatını kaybettiyse, öldürüldüyse, yani bu büyük bir fiyasko. Bakınız bu bence İsrail'in bir başarısı falan değil. Bu İran'ın Hizbullah'ın başarısızlığı ve ve İran'ın Hizbullah'ın. başarısızlığı. Evet. Yahya Sinvar'ı niçin vuramıyorlar? Hamas'ın liderlerini Gazze'de bakın kuşatmış. Her yeri bombalıyor. 11-12 aydır vuramıyor. Sen Lübnan'da, Beyrut'un ortasında eğer bu saldırıya maruz kalıyorsan kusura bakma bu İsrail'in başarısı falan değil. Bence bu aleni bir şekilde Hizbullah'ın başarısızlığıdır.